Merhabalar sevgili dostlar, nasılsınız? Günlerdir size yayın yapamıyorum. Aslında özledim sizi. Fakat işte bazen motivasyon düşüklüğü, herhangi bir hayatın başka cephesinde mücadeleler böyle durumları maalesef gösteriyor bize. Size özledim. Beni özleyenler var mı aranızda? Lütfen varsa yazın, bana motivasyon olsun, moral olsun. Çünkü tekrar sizlerle burada buluşmayı çok istiyorum. İnşallah yine böyle devam edeceğim ama böyle bir küçük bir mola verdim diyelim. Şimdi bugün ama önemli. Yani salı günü önemli. O yüzden çekiyorum bu yayını sizi mahrum bırakmamak için. Çünkü salı günü ay bütün gün boşlukta olacak. Çok uzun süredir böyle bir durum olmadı. Ne oluyor biliyorsunuz, ay boşluktayken Kova burcunda boşlukta olacak bu arada. Herhangi bir işe adapte olmakta zorlanabiliriz. Konsantrasyonumuz eksik olur. Başladığımız işler yürüyemeyebilir. Hani havada kalır. Bizi motivasyon olarak aşağı düşürür. Hani niye olmuyor, neden olmadı, işte niçin böyle oluyor diye üzmeyin hiç kendinizi. Yarın yani salı gününü bir tatil günü olarak düşünebilirsiniz. Tabii ki herkes için geçerli olmayacak bu. Bilhassa mesela sosyal sorumluluk projeleri veya sosyal çevrenizdeki durumlar, işler, toplantılar, görüşmeler, yani öncesi olan planlanmış durumlar için gayet güzel. Çünkü Mars'ın Satürn'e olan üçgeni pazartesi günü güçlü bir şekilde etkileyen bugün salı günü de etkili olacak. Yani bazı şeyler toparlanabilir. Biraz karara bağlanılabilir. Önemli bazı motivasyon gerektiren, hani kararlılık, istikrar gerektiren işler varsa böyle ilmek ilmek dokunmuşsunuzdur. Çok ağır ilerlemiştir ama sağlam olmuştur. Altyapısı oldukça verimlidir. İşte öyle işler için gayet verimli günler. Ama yeni bir şeye girmek, yeni bir şeye başlamayı hiç tavsiye etmiyorum. Hatta şöyle söyleyeyim, yarın alıp da bir çiçek bile ekme, bir gün sonrayı bekle diye tavsiye edeyim size. Yani rutin, günlük yaşantınıza devam edin ama dediğim gibi böyle biraz lay lay loylom da geçebilir bazılarımız için. Yani hiçbir şeye konsantre olamayabilirsiniz. Olmazsanız da üzülmeyin demek istiyorum. Evet sevgili dostlar, Ay Kova burcunda şimdi Satürn'ün Merkür'le olan etkisinden ötürü bu 28 Kasım haftasında, şimdi mesela özellikle bugün pazartesi, salı en şanslı burçlar tabii ki ikizler, terazi burçları. Gökyüzü ay da Kova'da. Dolayısıyla özellikle sosyal projeleri, işle ilgili konuları destekliyor. Bazılarımız için özel hayatları da buraya geçerli olacak. Daha sonra mesela çarşamba günden itibaren ay Balık burcuna geçiyor. Ayın Balık burcuna geçmesiyle biliyorsunuz o Yay burcundaki işte tek kareler, karşıtlıklar tetiklenecek. Yay burcundaki yeni ayın getireceği zorluklar, tabii bir de Güneş'in işte Mars'ın Venüs, Merkür'le karşıtlıkları da var. Çarşambadan sonrası biraz stresli açıkçası, zorlayıcı. Ama kimin için şanslı derseniz, bence su grupları için çarşamba, cuma arası oldukça şanslı olacak. Yengeçler, akrepler için gayet verimli bir 2 gün olabilir. Her ne kadar şartlar zorlasa da, gökyüzü böyle zor, gerilimli işaretler verse de su grupları bundan karlı çıkacaksınız. Sağlıkta artı veriyorum. Mesela iş, projelerle ilgili konularda artı veriyorum. Parayla ilgili, aşkla ilgili artı şans veriyorum ki, ama en çok maddi konularda olacağını söyleyebilirim. Şanslısınız. Şimdi arkadaşlar, cumadan sonra birazcık daha böyle iyi olacak. Özellikle cumartesi günü. Şimdi ay Koç'a geçecek. Bu durumda Yay burçları, Aslan burçları bu haftanın 3. şanslı grubu oluyorsunuz. Evet, hafta sonu özellikle aşk hayatına artı diyorum aslanlar için, ay ve aslanlar için söylüyorum bunu. Gerçekten şanslısınız. Ama mesela ikizler haftanın ilk yarısı ve ortasında, işte ikizler ve yaysanız biraz dikkat edin. Biraz daha çabuk sinirlenmelere açık bir zaman dilimi. Ondan sonra yine aynı dönemde mesela başaklar. Başakları da yine zorlayabilir. Değişken grup burçlar nihayetinde. Genel olarak böyle bir hafta olacak. İnişli çıkışlı. Mesela çarşambaya kadar fena değil. Çarşamba cuma arası gerçekten şiddetli, böyle ateşli bir gökyüzü var. Biraz temkinli olmak lazım tüm alanlarda. Acele etme, daha verimli olmayı istiyorsan bekle gibi düşünün.
Ama cumartesi günü full harika. Peki bugün ne yapalım derseniz salı günü Merkür-Mars karşıtlığı var. İkizler Yay hattında Merkür fikir, düşünce, kendimizi ifade ettiğimiz alan. Mars'la karşıtlığı da Mars hareket ve eylem gezegeni olduğu için biraz daha kontrolsüz konuşma, kontrolsüz ifadeler, hırs, biraz böyle agresyonu fazlaca öne çıkaracaktır. O yüzden ateşli tartışmalara girebiliriz. Oraya dikkat etmek gerekiyor. Yine trafikte her zaman söylüyorum, trafikle ilgili de önemli ciddi bir açıdır bu gerçekten. Üstelik Mars retro, lütfen trafikte dikkat edelim sevgili arkadaşlar. Zaten dolandırılmalar, kandırılmalara da açık bir haftadayız. Hani bugün tekrar bunu tekrarlamış olmak istiyorum. Böyle bir gün, salı günden çok büyük bir şey beklemeyin sevgili dostlarım. Şimdi bizim için uyumlu, olumlu, daha iyi sonuçlar alacağımız saatleri de vereceğim ama artık biliyorsunuz kısa short videolar dedikleri YouTube'da orada yayınlıyorum. Onlardan sizi mahrum bırakmıyorum yine. Salı günkü saatleri şimdi size veriyorum arkadaşlar ve bu hafta tüm hafta vereceğim saatler her zamankinden, bakın altını çiziyorum, çok daha önemli olacak bizim için. Çünkü hep saatler özellikle biraz böyle 11-12 sıralarına geliyor ilk saatler. Bu da bizim için daha verimli olacağını söyleyebilirim. Lütfen takipte kalın. Evet, salı günü ilk saatimiz biraz erken yine. 09:27-10-17 arasında önemli işleri, görüşmeleri, konuşmaları, ne bileyim bazı planları bu saate denk getirin. Birini mi aramak istiyorsunuz mesela? Birinin kalbini mi almak istiyorsunuz? Bu saat çok güzel. İkinci saatimiz 15-13-16-02 dostlar. Bilhassa sosyal hayatımızın içinde kullanabiliriz bu açıyı ki bugün burası aktif olacak. Mesela özel hayat dediğimiz sevdiğimiz insanlar, arkadaşlarımız, sosyal çevremiz veya topluluklar, gruplar, mesela onlarla ilgili konular da çok etkin olacak bugün. Ve bunun karşısında Mars olduğu için özel ilişkilerimiz, para piyasalarını da etkileyecek bir gün. Onun da altını çizmek istiyorum. Eğer yatırımlar varsa takip ettiğiniz yatırım araçları ile ilgilenen arkadaşlar bugün bu konuda biraz daha dikkatli olsunlar diyorum. Akşam saatlerine gelen açımızda 22-24-23-34 arasında tam da keyifli bir saat. Ayda boşlukta ne yapacaksınız? Keyifli bir akşam geçirmeyi planlayın mesela. Sanatla uğraşın, doğayla ilgili bir şeyler yapın. Arkadaşınız, eşiniz, dostunuz, kimler varsa onları arayın, hatırını sorun. Bir plan yapın mesela, oturun bir yerde bir sohbet edin. Sosyalleşmeye de çok ihtiyacımız var. Özellikle ruh sağlığımız için çok önemlidir bu. Her zaman hep aynı yerde, aynı kişilerle, aynı sosyal ortamlarda veya hiç sosyal ortamlarda katılmıyor olabilirsiniz ki birçoğumuz artık internet yüzünden ne yazık ki böyle yaşıyoruz. Aslında çok sakıncalı. Sosyalleşin mesela bugün. İnsanlarla bir arada olun, çıkın, dolaşın. Bilmiyorum, böyle bir gün bence hepimize iyi gelebilir. Ama sosyal platformlarda, yani toplumsal konularda da önemli bir gün olabilir açıkçası. Bugünlük benden bu kadar. Tekrar görüşmek üzere sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın ve yayınımı beğenmeyi, yorum yapmayı da unutmayın. Hoşça kalın.